Banu Kavaş merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Dilek Şenyurt, özel abonem, özel üyem Dilek Şenyurt Frankfurt'tan hoş geldin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dilek Şenyurt, seni görmek ne kadar güzel. Sevinç Aydın, Naile İmanlı, Meryem, Meryem de burada. Herkese merhaba diyor Dilek. Merhaba Dilek. Yegane çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Gülşen merhaba. Afram diyor Gülşen. Stoak. Bugün yetiştin Sto. Evet. Betül Yüksel de burada. Zerina da burada. Lydia geldi. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Nur Hayat da burada. Lydia Fransa'dan. Belkıs Atakay Ali Koç Başkan diyor. Inga Elistavi. Merhaba Stoak. Naz Evin merhaba. Ege merhaba Yegane, Tunzali Kerimova da burada. Herkes burada, güzel haberler var bugün arkadaşlar. Afra ve Mert'le ilgili güzel haberler var, konuşacağız. Meryem beğen yaptım diyor peşin peşin. Lütfen siz de dostlar beğen yapın. Beğen yapmayan arkadaşlar eğer beğeniyorsanız yayınlarımı beğen yapın lütfen. Ruksara da burada. Dilek başarılar, barıştılar diyor. Dilek. Lidya Dupuy barıştılar sanırım diyor. Lidya, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Nazar Boncuğu, Naile İmanlı, çok güzel haberler geliyor diyor. Kalina, Bulgaristan'dan bizi izliyor. Dünyanın her tarafından bizi izliyorlar dostlar, biliyorsunuz. Bu konuda tanıtımlar da hazırlıyorum ve Instagram hesabımda yayınlıyorum tanıtımları. Dünyanın her yerinden, her yanından bizi izliyorlar çok şükür. Hadi bir daha rica edeyim, ben yurt dışından beni izleyen takipçilerimden bir daha rica edeyim. Lütfen yorumlarda, videonun altına yazdığınız yorumlarda nereden izlediğinizi yine yazın, olur mu? Yeni bir tanıtım daha yapmak istiyorum. Ve bayrağınızın emojisini koyun. Bilal Özcan, ben seni Sırbistan'dan izliyorum emoji. Bilal Özcan, ben seni işte Yunanistan'dan izliyorum. Bayrak yanına, bayrak emojisi. Bu şekilde yeni bir tanıtım için bana tekrar yazarsanız bu şekilde çok memnun olurum. Dostlar, Miledi de geldi. Miledi, geç kalma lütfen. Bak bugün biraz geç kaldın. Şaka. Yegane merhaba. Hasan Kof, Naile İmanlı. Dostlar evet konuşalım. Özge Özpirinççi. Ben kendisini, oyunculuğunu çok beğeniyorum. Özge Özpirinççi'nin oyunculuğunu siz beğeniyor musunuz? Kıvanç Tatlıtuğ'la bir Netflix filmde izlemiştim onu. En son izlediğim filmi oydu ve çok beğenmiştim. Özge Özpirinççi Fox TV'de 2017 ile 2020 yılları arasında yayınlanan Caner Cindoruk'la oynadığı Kadın dizisi İtalya'da gösteriliyor. Özge Özpirinç'in İtalya'da bir filmi, bir dizisi daha gösteriliyor. Burada Blue TV'de yayınlanan Salih Bademci ile oynadığı bir dizisi. Dizinin adı İlk ve Son. İlk ve Son. O da şu anda İtalya'da gösteriliyor. Dijital bir platform olan Seriali İtalya'da. Özge Özpirinç'i çok beğeniyorlar İtalyanlar ve onu İtalyan televizyonu, Kanal 5 televizyonu ağırladı, misafir etti. Kadın dizisi Özge Özpirinç'in Kanal 5'te yayınlanıyor ve Kanal 5'in dünya çapında ünlü bir programı var. Verissimo. Çok uzun yıllardır yayınlanan bir show programı Verissimo. Benim de zaman zaman beğeniyle izlediğim, oraya Türkiye'den birçok ünlü oyuncu, kadın erkek konuk oldu arkadaşlar Verissimo'ya. Ve Özge Özpirinççi de dün gece orada konuktu. Özge Özpirinççi programda hayatından söz edilirken gözyaşlarını tutamadı maalesef. Bayağı bildiğiniz ağladı. 2 yıl önce ALS hastalığı, ALS hastalığından dolayı vefat eden babasından söz ederken ağladı Özge Özpirinççi.
ve stüdyoda da bir hüzün havası hakim oldu. İnsanlar çok üzüldüler. Televizyon başında insanlar çok üzüldüler. E, ve bu programın tanıtım videosunda, fragmanında da Özge Özpirinç'in bu ağladığı görüntüler yayınlandı. Ve ünlü oyuncunun babasından söz ederken çok hüzünlendiğinden söz edildi. Herkes tabii böyle bir durumda duygulanabilir, herkes hüzünlenebilir. Babasının hastalıktan dolayı kurtulamamış, hayata tutunamamış olması ve onu kaybetmiş olmanın verdiği büyük bir üzüntüyü yaşadı Özge Özpirinççi. Babasına Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu değerli oyuncunun ve Özge Özpirinççi'ye de sabır diliyoruz değerli dostlar. İtalyanlar da çok üzülmüşler. Bunu yaptıkları sosyal medyada paylaşımlarla ve yazılan haberlerle de gösteriyorlar. Hatice Çoruh, iyi yayınlar, iyi akşamlar diyor. Hatice Çoruh, Afra Saraçoğlu'nun çekimleri ne zaman başlayacak diyor. Afra Saraçoğlu'nun keyfine kalmış. Afra Saraçoğlu ne zaman isterse o zaman başlar. Ben ona zaten buradan da mesaj yolladım. Tatilini uzatabildiğin kadar uzat diye. Afra Saraçoğlu şaka şaka çalışmayı çok sever. Eli kulağındadır. Eli kulağındadır. Arjantin'den Beatriz Silvia Lozano. Hola. Hola Beatriz. Hola Beatriz. Hola Mikael Çetinkaya hoş geldin. Sıla Deveci İstanbul'a dönmüş ama. Evet evet. Banu Kabaş. Merhaba Banu Kabaş, nasılsın? İyi misin? Ve dostlar, biraz sonra Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile ilgili konuşacağız. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili güzel haberler konuşacağız. Hadise'nin boşandığı kocası Mehmet Dinçerler, Hadise'nin 5 ay süreli evliliğinde onun eşiydi Mehmet Dinçerler. 2022 yılının Nisan'ında evlenmişlerdi. Eylül'ünde boşanmışlardı. Şimdi yeni bir sevgili yapmış ve yeni sevgilisi oyuncu Mira Atagül. Mira Atagül genç bir oyuncu. Mehmet Dinçerler de karizmatik bir iş adamı. Hadiseden önce de ünlülerden sevgilileri vardı. Hande Erçel'in sevgilisiydi mesela bir dönem. Rojda Demirel oyuncu. Onunla da ilişkisi olmuştu. Şarkıcı Ece Seçkin'le de ilişkisi olmuştu. Ceylan Çapa, Deniz Akkaya, Mehmet Dinçerler'in ilişkisi olan ünlülerden bazılarıydı. Ve Hadise Mehmet Dinçerler'le evliliğini yürütemedi. Anlaşamadılar, yürütemediler. Ve 5 ayda ayrılmışlardı. Bitmişti ilişkileri. Şimdi de Mehmet Dinçerler yine ünlüler dünyasından kendisine yeni bir sevgili Miray Atagül'le birlikte olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncu, bayan oyuncu, futbolcu Samet Akaydın'ın eski sevgilisi ve Barış Alper Yılmaz'la da anılıyordu. İsmi geçiyordu bu oyuncunun. Hadise'nin eksi, Hadise'nin boşandığı kocası Mehmet Dinçerler'le birlikte olduğu söyleniyor. Mira Atagül, bakalım ne kadar sürecek bu ilişki. Naile İmanlı dile isteseler zaten kendileri çağırıyor. Dilek Şenyurt, Erkan Demirci, Mine İnci, Sadun Akil geldi. Sadun Akil nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Dostlar burada. Dostlar toplanıyorlar. Evet. Abone olmadan izleyen arkadaşların abone olmasını rica ederim. Memnun olurum eğer abone olur da izlerseniz. Yok istemiyoruz. Biz böyle rahatsız diyorsanız da sizin canınız sağ olsun. Evet, beğen yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Stoak, ben bazı ünlüleri hiç anlamıyorum. Nasıl kişiliklerini aşağılayacak senaryoları kabul ediyorlar diyor. Ay Yıldız, Akila Kavaca merhaba. Hoş geldin Akila Kavaca. Ve Kril alfabesiyle el sallayan arkadaşım. İsmini okuyamıyorum alfabeyi bilmediğim için. Dilya da burada. Dilya nasılsın? Merhaba Sıla Deveci.
Sıla Deveci muhabirler havalimanında beklemiyorlar. İstihbarat geldiği zaman havalimanına gidiyorlar. Yani bundan 30 sene evvel havalimanı muhabirleri vardı ama şu dönemde yok. Ay Yıldız haberi gelmemiştir. Mert'in havalimanında olacağı, uçaktan ineceği bilgisi gelmemiştir Mustafa'ya Ay Yıldız. İstihbarat gelmesi lazım gazeteciye. Dilek Şenyurt, para çok büyük paralar o yüzden kabul ediyorlar diyor. İstemediği, beğenmediği halde senaryoyu diyor. Ee, Lalem de geldi. Lalem sağ ol, sen nasılsın, iyi misin? Azerbaycan'dan Lalem de burada. Esma Eken, merhaba Bilal Bey. İyi yayınlar, umarım iyi haberler. Evet, haberler güzel arkadaşlar. Evlilik isteyen çiftlere, evlenmek isteyen çiftlere, hadi bakalım. Evlenmek isteyen çiftler, evlilik öncesi zorunlu eğitim ve psikolojik denetim geliyor. Evlenmeden önce eşler, evlenmeden önce eşler aile kurumunu güçlendirmek için başlayan bir uygulamaya katılacaklar. Aile kurumunu güçlendirmek, evlilikte istenmeyen olayların olmasını, tatsız olayların olmasını önlemek, boşanmaların önüne geçmek için yeni bir uygulama başlatıyor Aile Bakanlığı, devletimiz ve bu uygulama pilot bölge olarak seçilen Erzurum'dan başlayacak. İlk olarak Erzurum şehrinde, Erzurum ilinde başlayacak. Çiftlere evlenmeden önce psikolojik denetim yapılacak. Testler yapılacak çiftlere. Onların ruh sağlığı konusunda ve ilişkiler hakkında, karı koca ilişkileri hakkında zorunlu eğitim verilecek. Aynı zamanda sağlık kontrolünden de geçecekler. Psikososyal testlerden geçecekler. Eğer psikososyal testlerde tarafların birinde rahatsızlık görülürse tedavi olmadan evlenmelerine müsaade edilmeyecek. Çünkü şiddet, kadına şiddet, aile içinde şiddet olsun istenmiyor. Yani evleniyorlar, çocuk da yapıyorlar. Ondan sonra kavgalar başlıyor, boşanıyorlar, çocuk ortada kalıyor. Yani çocuk olan çocuğa oluyor, ortada kalmasa bile ya anne eksik ya baba eksik, ya ikisi birden eksik. Anneanneler, babaanneler, teyzeler büyütüyor çocukları. Bu sorunlar ortadan kalksın diye şiddete eğilim, psikolojik sorunlar ve sosyoekonomik uyumsuzluklar erkenden tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçmek amaçlanıyor. Bildiğim kadarıyla bu uygulama bazı Avrupa ülkelerinde var, bazı ülkelerde var. Yurt dışından beni izleyen değerli takipçilerim, sizin ülkenizde varsa lütfen yorumlarda yazar mısınız? Canlı yayında da yazabilirsiniz. Daha sonra videonun altındaki yorumlara da yazabilirsiniz. Bu uygulama sizin ülkenizde var mı? Evet, Hasan, ne güzel kalpler bunlar. Zeynep merhaba. Ay Yıldız, bundan sonra kim partner olur? Sizce Mert'in partneri kim olur diyor. Afra olsun. Sadun Akil, çok doğru abi. Boşanmalar artıyor diyor. Hakikaten öyle. Skyhop. Skyhop, gökyüzü ümidi, saadetin sana hayırlı olsun Fenerbahçe diyor. Banu Kavaş, Banu Kavaş, Banu Kavaş, çok güzel kalpler onlar. Selda'nın kalpleri ne kadar güzel. Hasan, Mert Afra söz et. Mert'le Afra'yı konuşacağız. Melahat Valiyeva, Şebnem de burada. Ege Bilal abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Stoak. Oyunculuğu bıraksınlar diyor Stoak. Mert'le Afra evlensin diyor. Ve dünya çapında bildiğimiz ünlüler var diyor. Oyunculuğu bıraksın. Sıla Deveci, gömleklerinizi özel mi diktiriyorsunuz diye soruyor. Gömleklerimi beğendi Sıla Deveci. Teşekkür ederim. Avse dedi. Hi from Jordan. Ürdün'den yazıyor. Ayso Dodi Ürdün'den yazıyor. Welcome Ayso. Welcome Ayso. Welcome. Merhaba abi, adım Züleyha. Züleyha hoş geldin. Nergis Tekin. Hello Mustafa, çok şıksın diye teşekkür ederim. Afram'ı da konuşacağız dostlar. Benim daimi üyem nerede? Dilerseniz siz de benim özel üyem olabilirsiniz. Dilek Şenyurt gibi.
Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar, açıklama bölümünde, benim YouTube sayfamda açıklama bölümünde yazdığım notları okuyacaksınız, takip edeceksiniz, onları yapacaksınız. Çok basit ve sizi zaten yönlendiriyor YouTube. Ya da sadece katıl butonuna basın. Oradan da yönlenebilirsiniz. Beğen yapın ve hype tuşuna basarsanız da çok memnun olurum. Beğen yaptıktan sonra hype tuşu açılıyor. Hype tuşuna basıyorsunuz. Hype etmek ücretsiz arkadaşlar. Beğen tuşuna dokunan her aboneye hype seçeneği gösteriliyor. Hype etmek ücretsiz. Dilerseniz süper etiket ve süper chat'e de katılabiliyorsunuz. Bunları da söyledikten sonra Esma Eken çok geç kaldılar diyor. Çok geç kaldı Bilal Bey. Ev Almanya'da var. Çoğu yurt dışında çoğunluktan var. En azından kadın ölümleri azalır belki. Nergis Tekin, Naile İsmail. Evet. Evet. Almanya'da olduğunu söylüyor değerli takipçim. Yes. Nelida geldi. Nelida Manzaro. Hola Nelida. Nelida benim yeni üyem arkadaşlar. Kendisiyle dün karşılaştık. Yeni özel abonem. Nelida Hola Maestro diyor. Bilades'te. Arjantin'den kendisi. Hola Nelida. Nelida Onur'la dün yaptığımız yayından söz ediyor. Bu gidişte İspanyolcayı da sökeceğim ben. Nelida hoş geldin, welcome. Naile Yamanlı Bilal abi Afram'ı konuşacağız Naile. Naile sen kaç aylıksın? 7 aylıksın herhalde. Naile konuşacağız. Biliyorsun benim yayınlarım 40 dakika kadar sürüyor. Ve son konu olarak genellikle Afram'ı konuşuyorum. Evet, bugün Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili güzel haberlerimiz var. Ancak önce üzüleceğiniz bir haber. Enes Batur. Ben Enes Batur'u çok beğenirim. Ünlü YouTuber. Türkiye'nin en ünlü YouTuber'ıydı kendisi. Diyorum çünkü anlatacağım. Milyonlarca abonesi var YouTube'da ve yüz milyonlarca lira para kazanıyor. Her bir videosu 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon izleniyor. Çok başarılı genç bir arkadaş. Enes Batur, Başak Karahan isimli bir sevgilisi vardı. 6 yıldır ilişki yaşadığı ve sıradan bir insanken Enes Batur, normal orta halli bir aile çocuğu, anne baba ayrılmış, annesiyle yaşıyor ve kardeşiyle yaşıyordu. Bu kızla Başak Karahan'la arkadaşlık yapmaya başlıyor ve videolarını kendi çekiyor ama zaman zaman Başak Karahan da videoların içine katıyordu sevgilisini. Birlikte çok mutlu, dünyayı geziyorlardı, paylaşımlar yapıyorlardı, videolar paylaşıyorlardı. Ancak son zamanlarda aralarının iyi olmadığını öğrenmiştik ve ayrıldıklarını duymuştuk. Başak Karahan geçtiğimiz günlerde evlendiğini duyurdu. Dün de düğün yaptı ve düğün haberi geldikten sonra Enes Batur arkadaşlar tam 4000 tane videosunu sildi. Tam 4000 tane videosunu YouTube'dan sildi. Bu videoların değerinin 10 milyon dolar olduğu söyleniyor. Sevgilisi düğün yapınca, evlenip de başkasıyla düğün yapınca Enes Batur 6 yıldır ilişki yaşadığı sevgilisi başkasıyla evlenince 4000 tane videosunu sildi arkadaşlar. Eğlence videoları çekiyordu, vloglar çekiyordu, oyun yayınları yapıyordu, şov tarzı içerikler gençlerin idolü olmuştu. Bir de sinema filmi mesela çekti. Milyonlar izledi, sinemalar doldu taştı insanlarla. Enes Batur bu kadar becerikli, bu kadar çalışkan bir çocuktu ve sevgilisi evlenince Enes Batur adeta kendini kaybetti. Psikolojik sorunları olduğundan söz ediliyor. Normal olmadığından söz ediliyor Enes Batur'un. Ve geçtiğimiz günlerde de bu ayrıldığı sevgilisi hakkında isim vermeden biraz belden aşağı bir göndermede bulundu.
ve sevgilisi çok sinirlendi. Ayrıldığı sevgilisi, hani bu başkasıyla evlenen Başak Karahan, Enes Batur'a 5 kuruşluk bir dava açtı. Tazminat davası, manevi tazminat davası. 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Niye bu kadar düşük? Tabii ki yani senin değerin bu demek için herhalde. Kiminle evlendi? Halil Ünlü isimli genç yakışıklı tekne işleriyle, deniz yat tekne işleriyle uğraşan genç yakışıklı bir iş adamıyla evlendi Halil Ünlü. Başak Karahan'ın sosyal medyasında, Instagram'ına girerseniz bu yakışıklı kocasıyla, artık kocası oldu, paylaşımlarını görebilirsiniz. Enes Batur çıldırmasın da kim çıldırsın, ama galiba Enes'te kabahat. Evlenseydin Enes, bu kadar bekletmeseydin kızı. Evlenseydin. Çok üzüldüm ben. Bu hakikaten bir sinema filmi olabilecek, bir dizi film olabilecek bir aşk hikayesi. Ve inşallah Enes Batur kendine bir şey yapmaz. Çünkü psikolojik olarak çok olumsuz durumda olduğu söyleniyor arkadaşlar. Değerli kanal üyelerim, Dilek Şenyurt, 3 sene bile fazla evlilik, 6 sene bir selam. Pardon Dilek, geçti ya. Stoak, bir daha döndürebilir misin Dilek? Stoak, valla Afra başka bir erkek evlense hayatı boyunca otursun Mert ile. Stoak, bu Enes neden madem çok seviyordu? Ya neden bilemiyorum tabii. Neden evlenmediler? Bir görseniz sürekli olarak beraberlerdi. Zaten içinizde pek çok kişi takip ediyordur, tanıyordur, biliyordur. Neden? 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 Berşan, fena bir yayın, fena bir ortam, fena güzel bir adıma bizi fena mutlu ediyorsun. Teşekkür ederim, ben fenaz. Berşan, yemezler oğlum, yemezler. Sen giderken biz geliyorduk. Berşan, sen giderken biz geliyorduk. Berşan'ı gönderelim. Gökhan Sarılar, Bornamalı Maviş, Beratcan Gökdemir, Can Dalton'a her yerde. Peki, Naile İmanlı, Afram konuş Bilal abi, konuşacağım. Nergis Tekin, yayın çekmiyor, yayın çeker, yayın çekmez olur mu? Peki dostlar, Dilek Şenyurt, 6 yıl çok fazla diyorsun değil mi? Çok fazla, gerçekten çok fazla. Demek ki yani evlenmeye niyeti yoktu ki. Bu kadar zaman kız mı oyalanır diyor. Evet, demek ki Enes Batur'un evlenmeye niyeti yoktu. Kız da bunu anladı ve aldatmış da olabilir o arada kızı. Öyle bir şey de olabilir. 3 sene bile çok fazla diyorsun. Enes Batur biraz çapkınlık hikayeleri geliyordu kulağımıza. İddialar çok fazlaydı. Aldatmış da olabilir. Nergis Tekin, evet. Ben erkekleri de kızıyorum diyor Dilek Şenyurt. Bazı erkekler çok fena. Kız da gider diyor Dilek Şenyurt bu kadar zaman. Yani kızın gururu var her şeyden evvel. Ailesine ne diyecek, arkadaşlarına ne diyecek, çevresine ne diyecek? Ne diyecek yani? Enes Batur konusunu multimilyarder kocası. Evet. Benim beğendiğim bir oyuncuydu Yasemin Ergen'e. Doktorlar dizisinde kendisini beğenip sevmişti bütün Türkiye. Daha öncesi de var elbette, ama Doktorlar dizisi onun yıldızının parladığı bir diziydi. Ve İzzet Özilhan, Anadolu Endüstri Holding'in veliahtı, Türkiye'nin en zengin ailelerinden Özilhan ailesinin oğlu İzzet Özilhan da Yasemin Ergen'i o dizide görüp ekranda beğenmişti ve sormuştu çevresine. Rusya'daydı o zamanlar. Rusya'da babasının işlerinin başındaydı. Moskova ayağını o yönetiyordu. Demişlerdi ki senin babanın hastanesinde çekiliyor o dizi. Evet, babanın hastanesinde çekiliyor. İstanbul Anadolu yakasında Darıca'da o hastane. Anadolu Hastanesi. Git oraya görürsün kızı demişlerdi. Ve gitti, hastanede tanıştı kızla. Yemeğe çıktılar. Sonra arkadaş, sonra sevgili oldular ve evlendiler. 14 sene sürdü evlilikleri. 2 çocukları oldu.
Ama boşandılar geçtiğimiz haftalarda. Boşandılar maalesef. Yasemin Ergen'e boşandıktan sonra kocasının kiraladığı muhteşem bir villaya geçti. 2 evladıyla birlikte. Yüklü bir tazminat aldığı söyleniyor. Yüklü bir nafakası olduğu söyleniyor. Ve boşandıktan hemen sonra kaynanasını, eski kaynanasını takipten çıktı Yasemin Ergen'e. Evet, boşandıktan hemen sonra Emine Özilhan'ı takipten çıktı. Kaynanasını takipten çıkması acaba çiftin boşanmasında Emine Hanım'ın etkisi mi oldu da Yasemin Ergen'e onu takipten çıktı diye insanlar konuşmaya başladılar. Emine Hanım otoriter, aile içinde sözü dinlenen, sözü geçen bir hanımefendi ve evlenmeden önce evlenecekleri belli olduğunda Yasemin Ergen'i gelin olarak kabul etmeye hazır olduklarında gelinini karşısına aldı, oturttu 14 sene evvel ve dedi ki ona, kızım çalışmak zorunda kaldığın için üniversiteyi okuyamamışsın, anlıyorum seni. Oyunculukta çok başarılıydın ama biz ailece hepimiz üniversite mezunuyuz ve gelinimizin de üniversiteyi okumasını isteriz. Senden ricam üniversite sınavına gir ve bir üniversiteye başla. Gençsin, evlilikle üniversiteyi de bir arada götürürsün ve mezun olursun demişti Yasemin ve bu elbette ki evlilik için şarttı. Eğer üniversiteye girersen bizim gelinimiz olabilirsin söylemiydi bir yerde ve kibarca söylenmişti ve Yasemin Ergen'e Bilgi Üniversitesi'ne kazandı. Halkla İlişkiler bölümünü okudu, bitirdi 4 sene. Mezun oldu ve kayınvalidesini de mutlu etti. Kayınvalidesi bu kadar etkili, dediğim dedik bir kadındı. Boşandıktan sonra da Yasemin Ergen'e takipten çıktı. Yorumlarda kim bilir kızcağız ne çekmiştir filan diyorsunuz da bu söylemlerinize katılmak istemiyorum. Katılmak mümkün değil. Kadın prensipleriyle kolay değil. Yani Anadolu Endüstri Holding'in yönetim kurulu başkanının eşi olmak, prensipleriyle ayakta duran bir ailenin önemli bir ferdi Emine Hanım. Elbette ki aileye giren yeni bir üyeye de kendi disiplinini, kendi otoritesini gösterecektir, anlatacaktır. Burada iş kocaya düşüyor. Burada eğer Yasemin Ergen'e üzüldüyse, sıkıldıysa kayınvalidesinden dolayı burada hata Yasemin Ergen'in eşi İzzet Bey'dedir. Annesiyle eşinin arasında her zaman köprü olmak zorundaydı. Her zaman o annesinin bir baskısı varsa onu eşinin hissetmemesi, çocukların annesinin hissetmemesi için elinden geleni yapmak zorundaydı. Orada demek ki bir eksiklik oldu diye düşünüyorum. Her neyse olan olmuş. Bundan sonraki yaşantılarında hepsine, herkese mutluluklar dileyelim. Melahat Yeliyeva ne güzel o kalpler. Selda, Afram diyor çiçeklere bak. Çiçeklerin güzelliğine bak. Selda Afram diyor. Sıla Deveci, Afra Naile İmanlı. Aleykümselam. Evet dostlar, beğen sayısını biraz daha artırsak ve hype ederseniz de çok memnun olurum dostlar. Hype etmek ne işe yarıyor? En çok hype edilen videolar arasına giriyorsun ve YouTube seni daha fazla öneriyor arkadaşlar. Nuray Yaylacı, Afra Mert'i üzdüyse neden Mert barışmak için çabalasın? Dostlar, Nergis Tekin beğeni verdim diyor. Teşekkür ederim Nergis Tekin. Evet.
Afra Mert konuşalım istiyorsunuz. Ben de istiyorum. Afra ve Mert'i konuşmak ben de istiyorum. Afra'yı da Mert'i de çok özledik. Mert son zamanlarda ne kadar çok paylaşım yapıyor. Böyle devam Mert. Böyle devam. Ve kırmıyor kimseyi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere olumlu cevap veriyor. Onlarla fotoğraf da çektiriyor Mert Ramazan Demir. Sete gelenlerle, yolda rastladıklarıyla kendisini görüp onunla konuşmak isteyenlerle konuşuyor. Nitekim Mert Ramazan Demir'in bir baba oğulla bir fotoğrafını gördük sosyal medyada ve ayrıca sette de yine dinlenme anında kendisini görmeye gelen bir hayranıyla bir fotoğrafını daha gördük. Bu baba oğulla hikayeleri çok ilginç. Bu adamcağız, o gördüğünüz küçük çocuğun babası şöyle bir paylaşım yapıyor. Mert Ramazan Demir diyor, oğlumla fotoğraf çekildi. Kapımızın önünden geçti. Çok yakışıyorsunuz Afra'yla dedik. Güldü. İnşallah barışırsınız dedik. O da inşallah dedi. Afra'yı üzme dedim, güldü. O da inşallah dedi ve güldü. Afra'yı üzme dedi ve güldü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mert Ramazan Demir barışmayı istiyor. Onur Akay zaten geçtiğimiz gün de söylemişti. Dünkü yayında da tekrarladı. Onur Akay aranızda bazı antiler zaman zaman aranıza giriyor ve Onur Akay'ın haberlerini yalanlamaya, kötülemeye çalışıyorlar. Ama arkadaşım Onur Akay her zaman doğruları söylüyor ve aldığı bir istihbarat sonucu olarak Onur Akay geçtiğimiz günlerde benim canlı yayınımda Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nun annesini aradığını telefonla ve barışmak istediğini, onları barıştırması için ricacı olduğunu söylemişti. Ve bunu birkaç kez de yaptığını söylemişti. Tekrar tekrar aradığını ve barışmak istediğini söylediğini iletmişti. Ve Onur Akay bunu açıkladıktan sonra da sosyal medyada insanlar mutluluk paylaşımları yaptılar ve Onur Akay dün de yine Mert Ramazan Demir'in barışmakta ısrarcı olduğunu, Afra Saraçoğlu ise kendini tabii biraz çekiyor. Haklıdır naz yapmakta. Haklıdır Afra Saraçoğlu naz yapmakta. Ben Afra Saraçoğlu'na hak veriyorum tabii. Birdenbire barışmayı kabul etmenin anlamı yok. Ama çok fazla naz da aşık usandırır diye de güzel bir atasözümüz var. Afra Saraçoğlu çok akıllı bir insan, çok zeki bir insan, çok iyi kalpli, çok düzgün bir insan. O nasıl davranacağını, ne yapacağını herkesten, hepimizden çok daha iyi bilir. Ve Mert Ramazan Demir'i de hepimizden çok daha iyi tanıyor. Afra Saraçoğlu şu anda tartıyor, düşünüyor ve Onur Akay'ın yine bize söylediğine göre çevresine de, yakın arkadaşlarına, yakın çevresine de danışıyormuş bu konuda. Mert Ramazan Demir'in de yakın çevresine bu konuda dert yandığı, anlattığı konuyu onlardan fikir aldığını söylemişti Onur Akay. Dostlar, onlar birbirlerine çok aşıklar. Bunu hepimiz biliyoruz ve hissediyoruz. Aralarında nasıl bir kriz yaşanırsa yaşansın, bunun sonunda iki taraf da birbirini istedikten sonra barışırlar, kopamıyorlar işte. Görüyorsunuz, kopamıyorlar. Yani bu gidişin sonu kim ne derse desin barışma olacaktır arkadaşlar. Evet. Afra da bir süre sonra naz yapmaktan vazgeçecektir ve ben bu sefer ikisinin medyanın karşısına beraber çıkacağını düşünüyorum dostlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızda katkıda bulunun yayına. Lütfen yorumlarınızda fikrinizi söyleyin dostlar. Ve bir şey daha var. Dilek Şenyurt, vallahi bence bir an önce barışıkları hemen resmiyete dökse iyi olur. Zira çok fazla hem Afra hem Mert Ramazan ile ilgili çok yorumlar yapılıyor. Bir an önce bir adım atılmalı tabii ki istiyorlarsa, diyor özel üyem, özel abonem Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt böyle düşünüyor. Bir an önce barıştıktan sonra evlensinler diyor. Melahat Veliyeva inşallah diyor. Şebnem Keçicioğlu inşallah el ele çıkarlar diyor. Naz nereye kadar diyor Ay Yıldız. Mert'in de sabrı var diyor bir yere kadar.
İgna Edişta ve Afram'ı çok seviyorum. Sadun Akın, onları seviyoruz diyor. Ben Dilek Şenyurt'un özel abonem, Dilek Şenyurt'un özel üyem, Dilek Şenyurt'un sözlerine katılıyorum dostlar. Hem kopamıyor hem birleşemiyorlar. Nasıl olacak bu iş diyor Dilek Şenyurt şimdi de. Barışmaları gerekiyor. Peki ya şuna ne diyeceksiniz dostlar? Mert Ramazan Demir e, isteseydi bu ayrılık yaşandı ya. Bu ayrılık yaşandı ya arkadaşlar. Bir süredir birbirlerinden koptular ya. Mert Ramazan Demir isteseydi ayrıldık. Tamam bitti, tamamen bitti. Dert çeker giderdi. Ayrılıklarda ne oluyor zaten? Sevgililer birbirinden ayrıldığı zaman, karı koca birbirinden boşandığı zaman %90 ne oluyor? Herkes kendi yoluna gidiyor ve geçmişi de bir yerde siliyor. Dönüp bakmıyor bir daha. %90 böyle oluyor. %10'a bakmayın siz. Eğer Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'ndan kurtulmak isteseydi, ondan kopmak isteseydi ayrılmışken çeker giderdi. Kadınlarla, kızlarla yaşamak, onlarla gününü gün etmek sevdalısı iddia edildiği gibi birisi olsaydı Mert Ramazan Demir, hazır ayrılmışken çeker giderdi arkadaşlar. Her günde partilerdi. Her günde 2-3 kızla partilerdi. İstediği kadar kız alırdı yanına. Yalan mı? Yalansa yalan değil. Yani Mert Ramazan Demir'in niyeti öyle bir şey olmadığı da ortada. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'yla barışmak istiyor ve Afra Saraçoğlu'yla yeniden sevgili olmak istiyor. Mert Ramazan Demir hayatında şu anda şu var, bu var filan diyen antilere inanmayın. Çeker giderdi eğer öyle bir niyeti olsaydı. Ve son zamanlarda Mert Ramazan Demir'in moralinin yüksek olması çok güzel. Afra Saraçoğlu'nun da morali çok iyi. New York'ta son derece güzel paylaşımlar yaptı. Çok güzel günler geçirdi. Bunu da paylaşımlarından anladık zaten. Mert Ramazan Demir'in neşesinin bu kadar iyi olması da, moralinin bu kadar iyi olması da gelecekle ilgili güzel şeyler beklediğinin işareti bana göre. Fotoğraflarda falan hep tebessüm ediyor. Ne kadar güzel bir çocuk. Etrafa ışık saçıyor bakarken. Hem gözleriyle hem o aydınlık yüzüyle hem kalbiyle. Kalbinden de bize geçiyor dostlar Mert Ramazan Demir'in iyiliği, güzelliği. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim takipçimsiniz. Beğenmeyenler beğensin lütfen. Hype ederseniz de sevinirim. Abone olmayan dostlar da abone olursa çok memnun olurum. Haftanın 7 günü yayın yapan tek magazin YouTube kanalı Bilal Özcan TV'yi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bilalozcan.com web sitemde, internet sitemdeki yazılarımı da okuyun lütfen. Yeni bir yazı yazdım ve yükledim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.